zirveye oynama potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Sporculukta zirvede olan bir adamla evleniyor. Bana aşık olur, beni çok beğenir diyor. Yani diyor ki çocuklarından, ikizlerinden birini sağlık sorunu nedeniyle kaybetmişler. Güney Ay düğümü, yani ilişkinin şeyinde varmış bu. Tanışma hikayeleriyle evlenme teklifinin yapıldığı gün arasında çok enteresan kadersel detaylar var gerçekten. Merhabalar, ben astrolog Fatima Mammadova. Bugün sizinle birlikte Georgina ile Ronaldo'nun snastri haritasını, yani ilişki uyumlarını birlikte analiz edeceğiz. Aslında sadece snastri ile kısıtlı kalmayacağım. Öncelikle ikilinin ilişkiden beklentilerini yorumlayacağım. Daha sonrasında biliyorsunuz ki bu yaz 11 Ağustos'ta Ronaldo birdenbire hangi dağda kurt öldüyse iki çocuğunun annesi Georgina'ya evlenme teklif edesi geldi. Bakalım gökyüzünde ne gibi durumlar vardı, ne gibi etkiler vardı, bunları analiz edeceğiz. Aynı zamanda bir tanışma hikayelerine gideceğiz. Çünkü tanışmaları da bir değişik. O da bir film hikayesine benziyor. Georgina Gucci'de bir mağazada çalışıyordu. Bir satış danışmanıydı. Ve Ronaldo'nun birdenbire mağazaya gelmesiyle birlikte kadını görüyor, Georgina'yı görüyor. Ondan sonra zaten film kopuyor. Dolayısıyla da o tarihe gideceğiz. Hatta ben öncesinde baktım, tanışma hikayeleriyle evlenme teklifinin yapıldığı gün arasında çok enteresan kadersel detaylar var gerçekten de. Bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. O zaman önce Georgina'nın haritasıyla başlayalım. Bakalım Georgina'nın haritası bu kadar parayı, şöhreti, dünyanın en başarılı sporcularından biri olan bir adamla evlenmeyi vaat ediyor muydu? Bakalım harita bize neler söyleyecek. Şimdi Georgina'nın haritasında yükseleni Koç burcunda, ama bu net bir bilgi değil. Yani birkaç sitede, işte Astrodata'da falan baktım. %100 bir bilgi olmamakla birlikte uyduğunu da görüyorum. Çünkü Ceres Koç burcunda 1. evine denk geliyor ve kadında o Ceres enerjisi var. Ronaldo'nun hayat tarzını düşündüğümüzde annesinden verdiği önem, anaçlıktan beslenmek, böyle bir duygusal beslenme, 7. ev yengeç, buralar yani çok çok aktif. Dolayısıyla kadında bir yengeç etkisi, kadında bir aysallık ya da bir Ceres detayı görmeyi çok çok bekliyordum. Burada Ceres'in 1. evde olma olasılığı yüksek diye düşünüyorum. Bu arada Ceres çok enteresan bir asteroid. Özellikle ünlenmeyle çok çok ilgili. Yani gerçekten böyle bir şöhret veren bir asteroid. Şimdi neyse, bu konulara girmiyorum. Sırf Georgina'nın doğum haritasını yorumlamamı isterseniz aşağıda yazın bu arada. Çünkü haritası enteresan. 7. evine bakın. 7. ev terazi, şans noktası da 7. evin tam da girişinde, descendantın, alçalanın tam üstünde duruyor. Diyor ki benim şansım, kısmetim, benim rahat edeceğim yer evliliğim aslında. Şans noktası teraziler, 7. ev şans noktası olanlar, bunlar evlilik, ilişki, ortaklık konularında ekstra şanslı olan kişilerdir. Bir de böyle destekleyici konumları varsa. Bir de tabii ki Güneş'e Venüs'ün nasıl kavuşum yaptığını görüyoruz. Güneş-Venüs kavuşumu aslında Venüs'ün yanık olduğu bir durum. Tabii burada baktığımda zaten kadın Ronaldo'nun hayat şartlarına uyum sağlıyor zaten. Hani adamın çocukları var, adamın o kadar hayatı var. Yani aslında birçok şeye hani bir okey demek zorunda zaten kadın. Burada kendi isteklerinden, kendi belki özgürlük alanından, çünkü ünlenme de bir özgürlük kısıtlaması getiriyor. Bunlardan bir fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Bu bir gerçek. Dolayısıyla da Venüs'ün yanık durumda olmasına şaşırmamak lazım. Bununla birlikte kadının güzelliği zaten sergileniyor aslında. Baktığınızda kadın birdenbire bir dünya şöhretine sahip oldu. Dolayısıyla da güzelliği hepimizin göz önünde olduğu için Venüs'ün yanık durumu burada da bunu açıklıyor. Ancak benim esas dikkatimi çeken şey, bakın yükselen yöneticisi Mars'ın konumuna bakın. Mars 29 derece. Satürn'e bakın 29 derece. İkisinin de asaletine bakın. Mars Oğlak'ta yücelimde, Satürn Kova'da asaletli. Hani gezegenlerin asaletine bakın ve kadının haritasında erkeği anlatan, aslında Mars, yani hayatımızdaki erkekleri anlatan gösterge asaletli ve kritik bir derecede aslında ve tepe noktada. Yani diyor ki ben birdenbire beklenmedik bir şekilde zirveye oynayabilirim aslında ve benim hayat motivasyonum da bu. Statü, güç istiyorum bu hayatta. Bu hayatta bunlarla var olmak istiyorum. Yükselen yöneticisinin konumu bize bunlara birdenbire beklenmedik bir şekilde sahip olma olasılığı yüksek bir insandan bahsettiğimizi gösteriyor. Ve yönetici ne kadar asaletliyse hayat motivasyonuna o kadar kolaylıkla elde edersin. Ve şöyle enteresan bir detay, evet 29 derece kritik bir derecedir. Haritalarda 29 derecelerin, 28-29 derecelerin çok çok fazla olması hayatında bir takım krizlerin fazla olma olasılığına, zirveye oynama potansiyeline yüksek olduğunu gösteriyor. Kadın gerçekten de
Mars'ın temsil ettiği sporculukta zirvede olan bir adamla evleniyor. Aynı zamanda burada Jüpiter'i görüyoruz. Jüpiter Akrep Burcu'nda. Jüpiter 7. evden 8. eve çalışıyor artık. Eşin maddi kaynakları konusunda şanslı olacağını gösteriyor. Jüpiter Akrepler zengin olma olasılığı çok yüksek insanlar. Gerçekten Jüpiter Akrepler nasıl desem, yani o insanlar karanlık yollarla da para kazanmaya açıklar. Mesela bakın, ya da böyle eşten yana başkalarının gelir kaynaklarına bir kapı açtığı için Jüpiter Akrep'te özellikle zengin biriyle evlenme olasılığı yüksek olan insanlardır. Bunlara örnek Hande Erçel'de verebilirim. Tabii kendisinin Hakan Sabancı ile ilişkisi bitti ama özellikle yine hani harita bunu vaat ediyor mu? Ediyor. Hani Hakan Sabancı olmaz, başkası olur ya da tekrar belki hani barışırlar vesaire. Ama Jüpiter Akrep Burcu'nda, onun da ve aynı şekilde burada da bunu görüyoruz. Aynı şekilde Serdar Ortaç'ta görüyoruz. Mehmet Ali Erbil'de görüyoruz. Bakın nasıl kazanmışlar? Kumardan kazanmışlar. Yani böyle bir buralarda ya eşin gelir kaynakları ya başkalarının gelir kaynaklarını zorlama yöntemleri söz konusu olur. Yani burada özellikle buralardan gelen şansı anlatan bir göstergedir. Jüpiter Akrep değişiktir. Kayba da işaret eder. Çünkü Akrep biraz paranın gitmesiyle de ilgili bir durumdur. Yani burçtur. Farklı konuya girmemek isterken hep konu konuya açıyor. Aynı şekilde 8. evin içerisinde bir kuzey ay düğümü ve Plüto'yu vesaire görüyoruz. Uzun zamandır video çekmiyordum. O yüzden hem çok özledim. Benden istediğiniz isimleri aşağıda yazmayı unutmayın. Hangi isimlerin doğum haritasını yorumlamamı istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. Aynı şekilde lütfen eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Konuyu daha fazla uzatmadan bir de Ronaldo'nun haritasını görelim çok kısa bir şekilde. Daha sonra Snastri'ye geçelim. Şimdi Ronaldo'nun haritasında ise yükselen oğlak. İkisi de öncü bir burçta bir yükselene sahipler. Ve ikisinin de dediğim gibi Dolunay'da dünyaya gelmişler. Dolunay'da dünyaya gelen bir insan zaten ilişkilerde dengeyi bulmakta zorlanan bir insandır. Hep böyle kendi içinde duyguları da çok yoğun yaşanır. Bu arada mesela bu ikili için şunu söyleyeceğim. Direkt zaten Snastri'den bahsetmeye başladım aslında. Bu ikisi de Dolunay'da dünyaya gelmiş ve Ay Aslan'da. Şimdi bu ikilinin ilişkisine bir sorun çıkarsa hangimiz olacağız? Hani hangimiz merkezde olacağız? Düşüncesinden bir sorun çıkar. Çünkü Ay Aslan'dayken kişi bu hayatı sanki bir sahne ışıkları altındaymış gibi yaşamak ister. Hep böyle alkışları duymak, takdir edilmek, hep böyle övülmek ister aslında. Ay Aslan'da çünkü Ay Güneş'in tahtında. Ronaldo'nun 7. evine baktığımızda yengeç kesiyor. Onun da şans noktası 7. evde. Özellikle 7. evi yengeç olanlar daha çok kendileri çok soğuk ve sınırları olan, biraz daha duvarları kalın olan insanlarken yükselen oğlak, karşılarında daha anaç, daha böyle anne enerjisinde bir kadın olsun isterler. İlişkilerinde daha bağlanmaya açıktırlar ve biraz daha geçmişe odaklı olmaya da daha yatkındırlar. Dolayısıyla yengeç etkisi bu şekildedir. Burada baktığımızda Georgina'nın Ceres'in 1. evde olmasına, o yüzden çünkü Ceres biraz Ay'a benziyor. O enerjiyi veriyor, o dişil enerjiyi de çok fazla yükseltiyor. Özellikle hem Lilith hem Ceres 1. evde olma olasılığı o yüzden var. Bunun yanında baktığımızda 7. evinin zaten 7. evinin dekan yöneticisi Venüs. Zaten Georgina'nın Güneş'in dekan yöneticisi Venüs. Buradaki o Venüs zaten kadının güzelliğini ve ilişkilerde tabii ki de doğal olarak güzel bir kadın hayatında istediğini bize anlatıyor aslında Ronaldo'nun. Venüs'ün durumuna biraz bakmak istiyorum. Venüs bakalım bize ne anlatacak? Venüs Koç burcunda ve Mars'a kavuşum halinde. Baktığımızda Venüs zararlı bir konumda. Hatta bayağı sevmediği bir Koç burcunda, yetmezmiş gibi Mars da onun orada öyle sıkıştırıyor yani. Özellikle tabii ki onun sporcu kişiliğini anlatıyor. Hatta sporculuğundaki o estetik tarafını da anlatıyor. Yani sporu evet güçlü yapıyor. Mars Koç, o enerjisi, gücü var. Aynı zamanda Venüs'ün detayıyla da onu böyle kaba yapmıyor. Onu böyle estetiklik katıyor işin içine. Buradaki Venüs-Mars kavuşumu daha çok onun sporcu hayatı hakkında bize daha çok bilgi veriyor. Evliliği hakkında da tabii ki de biraz daha tartışmalara meyilli olduğu, zaman zaman arayı bulmaya çalışsa da o Koç'un enerjisinin baskın olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de Ronaldo'nun haritası hazır burada duruyorken Georgina'nın haritasını onun üstüne koyacağım. 1. evi kalabalık görüyoruz öncelikle. Neptün'ü, Uranüs'ü, Mars'ı hepsini atmış yani. 1. eve bayağı bir şey atmış. Zaten Ronaldo'nun 1. evinde bir Neptün detayı var. Şimdi kadını bir kere görmek istediği gibi görüyor. Yani
Kadın onun için büyüleyici, çözülemeyen, gizemli. Onu kendine çekiyor aslında, ona çekiliyor. Aynı zamanda biraz farklı buluyor. Ve Georgina onun hayatına birden girmiş. Birden beklenmedik bir şekilde girmiş. Uranüsyen etkisini burada görüyoruz. Birazdan tanışma anına gideceğiz. Orada Georgina'nın transit haritasında Uranüs'ün nasıl birinci evde olduğunu göreceksiniz. Çok böyle şeyler, yani gerçekten zaten hani astroloji hepsini açıklıyor ama anlatırken yine etkileniyorum, ne yalan söyleyeyim. Böyle edalı derler ya, yani öyle bir enerji. Çünkü hem Neptün hem Uranüs öyle bir tarafta. Bir de Georgina onu çok harekete geçiriyor. Böyle daha çok hayat motivasyonunu artırıyor. Spora olan o şevkini artırıyor. Ona karşı çok fazla tutku duyuyor. İlişkide çekim çok yüksektir. Mars Jüpiter etkileşimi duygularını kabartıyor, abartıyor. Hayatta büyük riskler alması için inanılmaz gazlı, ama bu gazın da bir sınırı olması lazım. Allah'tan Oğlak'ta hani bir ateş elementinde olsa iyice riskli olacaktı. Onun dışında Güneş'ini, Venüs'ünü, Merkür'ünü maşallah birinci eve atıyor. Ronaldo'na değer veriyor, onu güzel buluyor, onun yanında huzur buluyor, ona güven duyuyor. Onun için para harcamayı da çok açık. Yani ne güzel. Hani böyle bir şey bulduğunuzda Güneş'inizi, Venüs'ünüzü ikinci evine atın, adamın sizin için para harcasın, ne diyeyim. Kadının Venüs'ü adamın Güneş'iyle etkileşim halinde. Dolayısıyla da bu zaten aşk göstergesidir. Venüs Güneş kavuşumu bana aşık olur, beni çok beğenir diyor. Merkür de bu arada, Georgina'nın Merkür'ü çok güçlü bu arada. Sadece güzel değil bu kadın. Çok da zeki, çok da ileri görüşlü. Yani Merkür Kova, çok ileri görüşlü. 10 yıl sonrasını kafasında kurar, planlar, his de eder bu arada. Böyle güçlü bir tarafı da var. Ancak daha prensip sahibi. Çok fazla konuşmaktan hoşlanmaz. Biraz daha hayal ve hedeflerinden. Sosyal çevresi biraz daha dardır. Mesela Georgina'nın belki de yanında dostu dediği 5 parmağı geçmez. Gelecek hedeflerinden, hayallerinden çok fazla bahsetmez mesela. Ama mesela şu an çok enteresan bir detay aklıma geldi. Burada Güney Ay düğümü Chiron kavuşumları var. Georgina'nın Güney Ay düğümü Ronaldo'nun Chiron ile İkizler Burcu'nda 5'in son 6. evin girişinde kavuşumda arkadaşlar. Bu insanlar sene kaçtı hatırlamıyorum ama ikizlerini kaybettiler. Yani ikizlerinden birini, erkek olanı kaybettiler. Ve burada gerçekten Güney Ay düğümü Chiron İkizler Burcu'nda. Ve 5. evin sonu, çocuklar evinin son 6. ev, sağlık evini, yani diyor ki ikizlerinden birini sağlık sorunu nedeniyle kaybetmişler. Güney Ay düğümü, yani ilişkinin şeyinde varmış bu. Daha başında, yani böyle bir etki. Ben buna bakarken hani böyle çocuklarından yaralarım mı var falan diye düşündüm. Ama hani o aklıma gelmedi, o detayı unutmuşum. Ama sonra birden o ikizler burcu detayı bana, hani ikizlerinden o erkek olanı kaybetmişlerdi. O aklıma geldi. O gerçekten %100 çalışmış, yani o çok etkiledi yine beni. Ve bakın, enteresan bir detay daha paylaşacağım sizle. Kadının Juno'su adamın 10. evinde ve Plüto ve Vestas'ya kavuşum halinde Akrep Burcu'nda. Adam bana sadık olur. Adam benim hayatımı dönüştürür. Adam benim bütün hayatımdaki odak noktamı değiştirir. Yani hayatımı değiştiren evlilik aslında. Bunun açıklaması budur. Gerçekten tam olarak çalışmış ama aynı zamanda çok da sadakat verir. Adanmışlık, sadakat, böyle bunları da çok güçlü çalıştıran bir detaydır bu. Vesta'nın buradaki başrolde olması. Aynı şekilde Juno şans noktası kavuşumu, adam için de bu evlilik bir şans. Aslında birbirleri için bir şans, çok güzel bir sinastri. Yani çok beğendim. Tabii ki burada artıları var, eksileri var. Her sinastride olduğu gibi. Ama 12. ev etkisinin olmaması, 6. ev etkisinin olmaması, buradaki tam tersine çevirdiğimizde mesela haritayı, Ronaldo'nun Venüs-Mars kavuşumu tabii ki 1. eve çalışmış olabilir. Yani 12. evden 1'e çalışıyor ama sonuçta whole sign olarak 1'e çalışıyor. Bunun dışında Venüs Kuzey Ay düğümü üçgenleri var aralarında. O da zaten böyle hayatımızda yaşamamız gereken bir aşk, birbirimize iyi geleceğimiz bir ilişki, bir evlilik olduğunu göstergesi. Bir de neye gelmek istiyorum arkadaşlar son olarak. Çünkü çok fazla detaya girersem bu video aşırı uzun olur ama ben böyle en çok hoşuma giden, beni de etkileyen detayları sizinle paylaşmak istedim. Bir de tanışma günlerine ve evlenme teklifin yapıldığı güne gitmek istiyorum. Çünkü orada enteresan kadersel bir döngü var.
Şimdi tanışma günlerine gidiyoruz. 2016 yaz ayları diye belirtmişler. Hatta ben şunu düşündüm. Belki de evlenme teklif ettiği günde tanışmışlardır. Haritayı şöyle bir 11 Ağustos'a kurdum. Tabii ki bu bir varsayım. Ona göre yorum yapmayacağım. Şimdi enteresan bir detay şu, Uranüs'ün direkt kadının birinci evinde olması hayatında ani beklenmedik durumlar yaşanacağına işaret ediyor aslında. Ve Plüton'un MC noktasına doğru ilerlemesi, diyor ki güçlü, büyük bir statü geliyor bana. Hani Plüto çok güçlüdür. Plüto MC noktasına geldiği zaman, ki hepimize kısmet olmaz hayatımızda. Çünkü Plüto çok yavaş hareket eden bir gezegen. Dolayısıyla da hani artık kimin kısmetine ne düşerse kadının MC noktasına doğru ilerlediği gözüküyor. Hatta böyle Uranüs'ü de tetikliyor orada. Ani, beklenmedik, birdenbire gelen bir statü, bir güç gerçek anlamda. Juno'su evlilik evinde. Juno ve Juno döngüsünde aynı şekilde. Ve şu detayı bakın, aynı şekilde eğer yükseleni doğruysa Güneş'i, Venüs'ü hepsi aşk evinde zaten. Hani Ağustos ayında aşk evindeymiş. Tabii bu da kesin olmamakla birlikte. Ay düğümlerine bakın. Ay düğümleri balık başak aksında. Yani kuzey ay düğümü Başak'ta, güney ay düğümü Balık'ta. Tekrar 9 sene sonrasında 2025 tarihinde kuzey ay düğümü Balık, güney ay düğümü Başak. Yani yine aslında ay düğümleri döngüsünde kadersel etkini tetikliyor ve aynı şekilde Ronaldo'nun 7. evinden Jüpiter geçerken evlenme teklifini sonunda ediyor. Tabii orada açılar da çok güzel. Hatta evlenme teklifinin yapıldığı güne gidelim bir dakika. Evlenme teklifinin yapıldığı gün Ay'la kuzey ay düğümü Balık'ta kavuşuyor. İnanılmaz güzel. Venüs Jüpiter yengeçte kavuşuyor. Zaten teklif yapıldığı zaman dikkatimi çekmişti tarihin güzelliği. Venüs Jüpiter aşk kavuşumu, yani çok güçlü, çok güzel bir kavuşum. Yengeçte kavuşuyor ve kuzey ay düğümü güzel bir üçgen yapıyor. Yine Güneş Aslan, tabii buradaki detaylar ve Mars ilişki alana doğru ilerliyor. Çok enteresan. Ve bir detay daha arkadaşlar, yine Juno Akrep'te. Bakın kadının Juno'su Akrep ve tanışma anında da, tanışma zamanında da Juno Akrep, evlilik teklifi aldığı zaman da Juno Akrep ve tabii bu tesadüf değil, Juno Jüpiter'e doğru gidiyor. Yani bu arada mesela bu Juno progresen ilerletilmiş haritada zaten Jüpiter'le kavuşum yapmıştır. O da zaten Juno-Jüpiter kavuşumu da çok kısmetli, çok güzel bir kavuşumdur özellikle. Haritanızda Juno ile Jüpiter'in açısının güzel olması çok çok önemli bu arada. Evlilik hakkında inanılmaz bilgi veren bir şeydir. Bu ikili bu arada herhalde seneye evlenirler. Çünkü ay düğümleri Kova, Aslan aksan geçtiği zaman, orada mesela onlar için hiç önemli değildir yani evlilik. Çünkü Kova etkisi, kadın zaten Güneş, Venüs, Kova, Merkür Kova, yani o çok rahattır. Yani onun hayat yapısı, kafa tarzı çok daha başkadır. O yüzden de onun zaten böyle gelenekselci bir tarafı olmadığı için, bu arada Ronaldo ile orada bir çatışma yaşıyorlardır. Yani Ronaldo daha böyle gelenekselci, işte yükselen Oğlak, Ay Aslan, daha hani o istediği sıcaklık var ama kadın biraz daha soğuk, mesafeli, biraz daha böyle bir serin hava. Hani aslanın düşünün, güneş cayır cayır yanıyor. Hani o aslan enerjisi Ay Aslan'da. Buradaysa kadın biraz daha serin bir havada, daha mesafeli, daha ketum, hatta Merkür de Satürn'e doğru gidiyor. Biraz daha burada Ronaldo ile yaşadıkları o çatışma, sen tam bana göresin ama hem de benden çok farklısın. Hani hem çatışıyorum hem kopamıyorum enerjisi vardır ilişkide bu arada. Böyle bir detayı da paylaşmış olmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben yorumlarken çok keyif aldım. Özellikle ilişki haritalarını böyle 1 saat yorumlasam doymam diye düşünüyorum. Çünkü çok çok fazla kendi içinde detay barındıran haritalar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.